Amerika Birleşik Devletleri'nden konuklarımızı bir kez daha takdim edeyim sizlere. Dış politika uzmanı Bekir Atacan İstanbul stüdyomuzda bizimle birlikte. Sayın Atacan, sıcak bilgilerle başlayalım dilerseniz. Evet. Muhaliflerin şimdi kent merkezine girmiş olması Halep'te ne anlama gelir? Bundan sonrasında ne beklenir o noktada? Şimdi amaç, hedef nedir? Tabii aslında muhalif demek biraz yanlış. Neden? Ne Çünkü diyelim? onlara rejimin yani rejime karşı direnenler desek daha uygun olur. Veya direniş grubu rejimin karşı direnenlerdir. Neden? Çünkü orada bunlar şeyden farklıdır. Yani muhalefet etmiyorlar aslında. Değişiklik istiyorlar. Yani rejimin değişmesini istiyorlar. Önce onu bir isterseniz farklı bir şey. Çünkü önümüzdeki aylarda veya önümüzdeki yıllarda asıl muhalefet orada çıkacak. Yani orada çatışmalar ortaya çıkacak. Ve iç savaş o zaman olacak. Şimdi yine biz iç savaş diyoruz. İç savaş değildir. Rejime karşı bir direniş var. Bu direniş grupları desek daha da uygun olacağını Yani şu an ortak hedefleri rejim olduğu için birlikte hareket ediyorlar ama Tabii. uzun vadede hedefleri, amaçları çok da örtüşmüyor mu diyorsunuz? Suriye Milli Örtüşmeyecek tabii. Ordusu, HTŞ. Tabii ki. Çünkü şu anda yaklaşık olarak 20 grup var. Bir arada şu anda hepsi birleşti gibi görünüyor dış görünüş itibariyle ve hatta yani çok ilginç ortak bir komutan seçtiler. Normalde HTŞ en büyükleri bunlar içinde ama HTŞ'den olmayan bir komutanı belirlediler. Çok önemli. Ortak komutan kim? Hamdi diye bir eski albay. Yani Suriye ordusundan ayrılmış bir albay. Biraz şeyini gizli tutuyorlar. Adını falan açıklamalar yapmıyorlar. Yani askeri komutan olduğu için. İkincisi çok önemli. Hiçbir bayrak taşımıyorlar. Yani kendilerini sembolize edecek hiçbir şey yok. Savaş özellikle 2-3 günden beri yani sadece direniş grubunun bayrağını yani Suriye'nin rejime karşı çıkanların bir kabul ettiği bir bayrak var. O bayrağı sağda solda dikiyorlar. Dolayısıyla yani kontrol altına aldığı yerleri demek istiyorum tabii. Bu direnççiler aslında hepsi birlikte hareket ediyor. Umarım ki devam ederler ama çok zor. Neden çok zor? Çünkü dünya görüşleri ve kendi aralarındaki düşünce farkı da çok büyüktür yani. Bir de değişik bölgelerden, ülkelerden yardım görüyorlar. Bu da çok önemli. Yani Türkiye'nin yanı sıra başka ülkeler de var. Özellikle Körfez ülkeleri var, Amerika var, İran var, rejimin kendi içinden var. Maalesef İsrail var, hatta çok 2 tane, onu da söylemekte yarar var. Şu anda 3 tane İsrail'le işbirliği yapmak için parti var Suriye'de. Bakın parti direniş grubunun içinde ve bunlar daha önce de bizim itilaf dediğimiz Türkiye'de bulundular bunların hepsi. Hatta birisi de Özgür Ordu'nun sözcüsüydü. Dolayısıyla diğeri de itilafın içinde başkan yardımcısıydı. Dolayısıyla bunlar ayrı partilerle ayrı hareket ediyorlar. İsrail'in hatta öyle diyorlar ki bizim şu anda havadan İsrail şey yapsın. Yani Golan ve Şam bölgesini kontrol altına alsın diyorlar. Yani oradan bir talepte bulunuyor. Dolayısıyla buralar biraz belki konuyu biraz farklı yere çektik ama çok karışık, onu demek istiyorum. Çok dikkat çeken ifadeleriniz var. Oradan bir dizi soru çıkar. Şimdi sıcak gelişmeyi Güngör Yavuz Aslan'la da hemen değerlendirelim. Sonrasında tekrar size yeni sorularım olacak elbette. Sayın Yavuz Aslan, hoş geldiniz tekrar yayınımıza sizde. Sizin görüşleriniz nedir? Muhalifler demeyelim diyor Sayın Atacan. Siz nasıl adlandırırsınız, öyle sorarak başlayayım. Halep kent merkezine ulaşmış olduğu yönünde haberler geliyor şimdi. Serdar da aktardı son bilgileri bize. Rejimin El Cedide bölgesinden çekiliyor olması ne ifade ediyor? Bundan sonrasına dair plan var mıdır? Ortak bir hedef var mıdır? Örtüşüyor mu bu grupların hedefleri, amaçları? Büşra Hanım, CNN Türk'te bir ilki verelim ve ilk bilen olalım. An itibariyle Halep'te sokak çatışmaları başladı. Rejimin 2 mahalleyi El Cedid başta olmak üzere boşalttığı yönde bilgiler var. Ama o sahada bulunan kaynaklarımız an itibariyle Bekir Bey de yakından takip ediyor. Halep kent savaşları, sokak savaşları, çatışmaları başladı diyelim. Bu grupları şöyle tanımlayabiliriz. Esad karşıtı silahlı gruplar. Çünkü bu bir silahlı ittifak. Yani hem Suriye Milli Ordusu'ndan hem Heyetül Tahrir Şam'dan
ve ortak bir operasyon için, Halep için ortak hareket ettiler. Bu farklı tartışılabilir. HTŞ İdlib'den Halep'in batısına, İdlib bölgesinden bir harekat gerçekleştirdi ve yaklaşık olarak 48 saat Büşra Hanım çok hızlı bir şekilde Yıldırım operasyonu oldu. Bunun nedeni de karşılarında bir savaşacak güç olmaması ve Rusya'dan bekledikleri isteği desteği bulamaması. Rejimin Rusya'dan beklediği o özellikle hava desteğini bulamaması, Esad karşıtı, artık literatüre böyle geçsin, silahlı grupların Halep operasyonunda Halep kent merkezine girmesine neden oldu. Önümüzdeki 24 saat çok önemli. Ben CNN Türk'te dün akşam yaptığım yayınlarda bunu söyledim. Eğer Halep'e girerlerse Halep'te kent savaşları başlar. 2012 ve 2013'te Bekir Bey bir yoğun olarak 1. Halep Savaşı dediğimiz çatışmalarının 2. evresi demek. Esad Halep'i bırakmamak için direnecektir. Şimdi belki de bu boşaltmanın askeri taktiksel bir boşaltma mı, yoksa içerideki askeri gücünün zayıflığından mı bilmiyoruz. 24 saatte belli olacak. Tabii burada bir gerçeği de söyleyeyim. Halep halkının tavrı çok önemli. Halep'te bir nüfus var. Operasyona katılan, benim de arkadaşlarım olan, tanıdığım olan Halep Türkmenlerinin bu şehirde, bu mahalledelerde bu çocuklar. Şimdi bunlar kendi mahalleleri için mücadele ediyorlar. Orada bulunan Halepliler yeni gelen gruba, silahlı gruplara nasıl davranacak? Şehrin sosyolojisi nasıl cevap verecek? Biraz da Halep'in geleceğini bu açıklayacak. Büşra Hanım sadece Halep'in batısında ya da belirli bölgelerde değil, Tel Rifat bölgesi de hareketli. Dün akşam Özgür Suriye Ordusu'nun ciddi bir yığınağı var. Belki biz Halep'i konuşurken aynı zamanda ileriki günlerde de Tel Rifat bölgesini konuşlandırabiliriz. Çok hızlı oldu. Ben de açıkça konuşayım. Sizle de çok değerli yayınlar yaptım. Bu köylerin 60 tane yerleşkenin hızlı bir şekilde silahlı grupların eline geçmesi, ardından da aynı şekilde hızlı bir şekilde, altını çizerek düzelterek söylüyorum, hızlı bir şekilde Halep'e girmeleri gerçekten bizim de beklemediğimiz bir durum oldu. Halep alınmadı, bunu da belirtelim. Halep alınmadı. Halep ele geçmedi, onu da bildireyim. Halep'te sadece sokak çatışmaları, kenar mahallelerinde sokak çatışmaları var. Burada Rusya ve Türkiye'nin tavrı çok etkili olacaktır. Bunu da altını çizerek belirteyim. Yani Türkiye'nin Rusya ile bir sahada koordinasyonu biraz da Halep'in geleceğini belirleyecek. Şunu da söyleyeyim, Türkiye sahada ne kadar etkili olduğunu gösterdi. İdlib'deki güvenlik mimarisine dün Ankara kaynakları atıfta bulunmuştu. Yine güvenli bölgelere Tel Rifat'tan gelen PKK saldırılarına da son günlerde yetkililerimiz dikkat çekiyor. Suriye Milli Ordusu, isimlerini de sayabilirim. Bekir Bey o coğrafyanın insanı. Cephe-i Şamiye'den Hamza Özel Kuvvetleri'ne, Süleyman Şah'tan Sultan Murat'a kadar birçok grup muharip bir grup olup terörle mücadelede ya da alan kontrolü yapabileceklerini gösterdiler. Bu da belki ileriki günlerde sahanın güvenlik mimarisinde çok önemli bir aktör. Bir de artı parantez, Türkiye'nin güvenliği için çok önemli bölgedeki PKK varlığı devam ediyor. Halep'in içinde çok az, belki Şeyh Maksut ya da Şeyh İsa mahallelerinde Bekir Bey bilgi verecektir. Ve Tel Rifat'ta belirli kamplarda terör kampları bulunuyor. Buraya karşı yapılacak bu gruplar, bu silahlı gruplar diyelim, bunlara karşı da bir harekat ve operasyon yapabilir. Saha çok dinamik. 48 saatte Halep'in kenar mahallelerine ulaştılar. Soru bu. Orada kalacaklar mı? Soru 2. Bir, Halep'te kent savaşları başlayacak mı? Soru 3. Türkiye ve Rusya nasıl bir tavır alacak? Burada Esad'ın alacağı tavır da çok önemli. Eğer Halep'i tutamazsa, Esad Halep'i kaybederse, bir hatırlatma yapayım. Halep'e girdiğinde rejim, kontrol ettiğinde şu açıklamayı yapmıştı Esad. Suriye Savaşı'nı kazandık. Çünkü Halep'i aldığında. Şimdi Halep'i kaybettiğinde nasıl bir pozisyon alacak? Bekleyip göreceğiz. Saha çok sıcak, bunu bilirim. Hala çatışmalar var. Hala sıcak çatışmalar var. Siviller Halep'ten çıkıyor. Bu bilgiyi aktarabilirim. Özellikle çatışmaların olduğu Batı Halep'i şu anda siviller çatışmalardan dolayı boşaltıyor. Son cümlem, Esad karşıtı gruplar broşür dağıtıyorlar Halep'in içinde. Dağıtabildikleri kadar sivillere zarar vermeyeceklerini, kendilerinin Halepli olduğunu, Suriye'nin özgürlüğü ve demokrasiye geçişi için buraya da olduklarını bölge halkına duyuruyorlar. Peki hemen o sıcak sahaya dönelim bir kez daha. Serdar kameraman arkadaşımız Ali Kahraman'ın görüntüleri eşliğinde bize bir kez daha aktaracak. Serdar, özellikle Güngör Bey de şimdi sivillerin durumuna dikkat çekti. Orada nasıl bir hareketlilik yaşanıyor? Bu anlamda ne haberler geliyor? Broşürler dağıtıldığını söyledi Güngör Bey. Bununla birlikte bu gruplar Halep'in... Hemen gösterelim. Kameraman arkadaşım hemen dinliyoruz Ali Kahraman şimdi gösterecek size. Şimdi bakın bazı Suriye Milli Ordusu'na bağlı grupların geçiş yaptığını söylüyorduk ya sizlere. İşte o geçişten bir tanesi de az önce önümüzden sağlandı. Bakın bir grup daha
arka arkaya. Bak bayraklı geliyor. Halil gelsene böyle hemen. Bakın konvoy halinde. Hatta devamı da gelecek. Halil gel ortaya. Gel ortaya gel. Bakın bu noktadan geçişler yapıldığını net bir şekilde göstereceğiz. Çok kalabalık bir grup bu. Bakın askeri gruba bakın. Şu an CNN Türk canlı yayınında bakın görüyorsunuz. Şu an CNN Türk canlı yayınında o sevkiyatı tekrar ekip tahliyesini gösteriyoruz. Şu an Halep'e doğru bir harekat yapacak olan grubun geçişi bu. Bu grup şu sıralarda Halep'e doğru intikal eden grup canlı yayınımızda denk geldi. Şu an bakın kontrol noktasından geçişi sağlanıyor ve sayısını yüzlerle ifade edebiliriz. Kontrol noktasından geçtikten sonra tabii ki anladığımız kadarıyla İdlib üzerinden, bakın Halep dedi, İdlib üzerinden Halep'e doğru ilerleyecekler. Bu grupta geçtikten sonra anladığımız kadarıyla Halep merkezine takviye niteliğinde bir ekip olmuş olacak. Bölgedeki operasyonların devamlılığı açısından şöyle devamına bakıyorum, arkadan gelecek grup var mı diye, ama şu an görüntüde yok. Zaman zaman bu sevkiyata, zaman zaman ekiplerin tahliyesine tanıklık ediyoruz bölgede. İdlib üzerinden anladığımız kadarıyla bir Halep'e intikal devam ediyor. İntikal söz konusu. Takipteyiz. Takipte kalmaya devam edeceğiz. Halep merkezine de artık giriş yapıldığını öğreniyoruz. Bu bilgiyi de aktarabiliriz. Saha kaynakları artık o noktadaki hakimiyeti topyekün almak için takviye birliklerin yapıldığını zaten söylüyorlardı. Sahada da bunun görüntülerini buradan da görebiliyoruz. İdlib üzerinden yola çıkıp Halep'e doğru intikal edecek az önce gördüğünüz ekipler. Serdar çok teşekkürler. El Kahraman'ın görüntüleri eşliğinde bizlere Afrin'den aktardı Serdar bilgileri, görüntüleri ki orada Suriye Milli Ordusu'ndan desteğin Halep'e doğru İdlib'den yola çıkıp oradan geçip gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla takviye devam ediyor. Çok hareketli saatlerden geçiliyor. Son 48 saat zaten baş döndürücüydü. Önümüzdeki 24 saatinde çok kritik olduğuna dikkat çekiyor konuklarımız. Çünkü sadece Halep'te değil, gözümüz kulağımız bir yandan da Türkiye'nin yıllardır terör örgütü YPG-PYD çekilsin dediği, önce Amerika Birleşik Devletleri sonra Rusya'yla konuştuğu, mutabakatlara varmak istediği ve mutabakatlara varsa da sözlerin tutulmadığı o PKK-YPG'nin oradan çekilmesi için terrifatta gözümüz kulağımız bir yandan da. Orada da ne tip gelişmeler yaşanacak elbette merak ediyoruz. Bir kez daha konuklarımıza dönmek isterim Sayın Atacan. Özellikle siz de dikkat çektiniz. Sayın Yavuz Aslan da az önce dikkat çekti. Esad karşıtı silahlı gruplar diyelim, muhalifler demeyelim dediniz. Bununla birlikte rejim El Cedide bölgesinden çekiliyor bilgisi var elimizde. Bu taktiksel bir çekilme olabilir mi dedi Sayın Yavuz Aslan. Ne dersiniz? Dün Moskova'ya gittiği haberleri vardı Esad'ın bunca karışıklık arasında. Orada şu anda. Beklediği desteği alamadı mı Rusya'dan? Neden alamıyor olabilir? Evet. Önce şuna gidelim. Suriye 1947-48'den beri Fransa'nın kontrolünde. Yani Fransızlar nasıl Afrika'da kendine sömürge ülkeler varsa Suriye'de onlardan birisi. Lübnan'da aynıdır. Özellikle Hizbullah'ın başkanında. Şimdi Fransa son dönemlerde adım adım hem Afrika'yı hem de Orta Doğu'daki ülkeleri tek tek kaybediyor. Hümeyni'yi de getiren, en büyük desteği de veren yine Fransa'ydı. Bildiğiniz gibi Fransa Suriye'de hala etkili, her iki taraf içinde. Hem direnç grupları için hem de rejim için. Çünkü rejimi kontrol eden aslında Fransa. Diyeceksiniz Fransa neden o zaman Ruslar girdi? Rusların Akdeniz'e yani sıcak sulara girmek için tabii ki belli tavizler verince onlar da kabul ettiler. Özellikle Laskiye ve Akdeniz'de Laskiye şehri ve Tarsus şehirlerini onun kontrolüne verince işbirliğine gidildi. Yani Ruslar orayı kabul etti. Ama son dönemlerde Ruslarla Fransızların da arası bozuk. Dolayısıyla Ruslar şu anda eski verdiği desteği bırakıp Ukrayna'yı bırakıp tam yanı başlarında bir yere bırakıp da Suriye'ye tekrar dönmeleri şu anda mümkün değil. Adım adım kendileri Suriye'de taviz vermek zorundalar.
Biraz da İran'a gidelim. İran yine Fransızların Hümeyni'yi getirmeleriyle birlikte etkili oldular İran'da. Hala da etkililer. Dolayısıyla da İran'ın da milisleri ister Haçlı Şabi olsun, ister Hizbullah Lübnan'da olsun, onlar Fransızların etkisinde ve Fransızların denetiminde günümüze kadar. Son dönemlerde İsrail'le Fransa'nın arası bozuldu. Fransa ile Amerika'nın da arası bozuldu. Yani onların kolektif bir kontrol mekanizmasını bozdular. Bozunca ister istemez Bekir Afrika'da Hocam, olduğu sesim gibi geliyor mu? Sayın Uzatman, bir Suriye'de saniye. de Bir Suriye'yi saniye. de Lübnan'ı da Orta Doğu'da daha birçok yeri kayıp etmeye mahkumdur. Ha, bu demek değil ki savaş bitti. Hayır. Ben onu demek istemiyorum. Bildiğiniz gibi Fransa bizi sıkıştırmak için özellikle Suriye'de girdikten sonra birkaç yere, özellikle kuzeye, Fransa Yunanistan'la çok içli dışlı oldu. Aslında amacı bizi sıkıştırmaktı Yunanistan üzerinden. Ama bildiğiniz gibi biz biraz sert davrandık ve dolayısıyla da istediğini yapamadı. Ayrıca Kuzey Suriye'de de ona karşı böyle bazı tavizler almasına rağmen yine biraz sert bir kayaya çarptığını görünce oradan da biraz desteğini çekmek zorunda kaldı. Çünkü eski gücü yok Fransa'nın. Şimdi bunlarla neyi bağlıyorum? Yani Halep düşecek. Halep düşecek ama şu anda 2 günde 3 günde gelen bu hızla buralar zaten boş yer. Yani boş yer, insansız yerler. Hem asker yok, Suriye rejiminin askerleri yok. İran'ın askerleri zaten Lübnan'da, başka yerde, artı Safira diye bir yer var. Yani orası silah deposu. Halep'in güney doğusunda çok önemli bir yer. Orada nedir? Suriye'nin en büyük sanayi, yani savunma sanayinin bulunduğu yerlerden birisidir. Fabrikaların bulunduğu yerlerden birisiydi. 3 gün önce İsrail orayı bombaladı. Hem de yerle bir etti. Burası neresidir? Halep'in merkezine çok yakın ama Baba Esad'dan kalma bir yerdir. Bakın aslında konuyu da öyle gider. Yani bu işi Fransa'nın Baba Esad'dan başlatmış. Yeni Esad değil. Yani bu Esad'ın şu anda fazla bir fonksiyonu yok. Onu da bilmekte yarar vardır. Babadan kalan bazı eserleri devam ettirmeye çalışıyor. Şimdi gelelim tekrar Halep'e. Halep'e 2-3 gündür boş olan bölgeler, köyler, kasabaları tabii çok hızlı geçiyorlar. Çünkü neden? Zaten oraları da maalesef Halep düştükten sonra orayı da gruplar veya direniş grupları çok kolay bıraktılar zamanda. Yani 2016'da oraları çok 2019'da hepsini bırakıp çıktılar maalesef. Hatta ve hatta biz 2019'da sonuna doğru işte Sarakib ve Mağarat-ı Numan, birçok İdlib'e bağlı olan Halep'e değil, onlardan bile ne vazgeçti direniş grupları. Dolayısıyla şimdi yavaş yavaş oraya girmeye çalışıyorlar. Ama bu direniş henüz daha olmadı. Kimden olmadı? Suriye rejiminden olmadı. İran'dan olmadı. Çünkü İran kontrol etmek isteyecek. Daha güç gelecek. Ama burada şunu bilmemizde yarar vardır. Artık günümüzün şartlarına göre ne İran eski İran, ne Rusya eski Rusya, zaten ikisi de her yerde. Ukrayna'da bildiğiniz gibi çok zor durumda şu anda Rusya. Dolayısıyla Ukrayna mı önemli onun için, Suriye mi? Elbette Ukrayna önemli. Dolayısıyla Suriye'ye bir ağırlık vermesi söz konusu değil. Zaten Beşar Esed'in de orada olmasının bir anlamı olmadı şimdiye kadar, çünkü hiçbir açıklama yapamadı. İran'ı alırsak, İran zaten Lübnan'da büyük bir kayıba uğradı. Özellikle Hezbollah'ın adına orada büyük kayıpları uğradılar ve dolayısıyla oradan da çekilmek zorunda kaldılar. Ama o çekilme güçten dolayı, yani askeri güç, militan şu anda yok. Ama rejim şu anda Deir Zor ve civarında, yani İran'ın denetiminde olan bir bölge var. Daha doğrusu Suriye'nin doğusu diyelim. Şu anda PYD'nin kontrolünde olan bölgede orada bir gücü var rejimin ve İran'ın. Şimdi onların kaydırması vardır. Bugün yarın dolayısıyla Halep'e geliyorlar adım adım ve bunlar ister istemez, ben şunu demek istiyorum kısacası. Halep evet görüntü itibariyle düşmüş gibi görünse de çok zaman alır ve düşmesi de çok kolay değil, onu da söyleyeyim. Kaldı ki grupların amaçlarının, şu anda belki 1 yıl, belki 2 yıl böyle vur kaç devam eder ama sonunda maalesef bir kendi arasında direnç gruplarının hepsi bir arasında iç savaşa gidilecek işte o zaman. Acı tarafı da odur. Dolayısıyla Halep'in yani düşmesi
İyi mi kötü mü diye biz onu tartışacağız biz. Yani kimin aleyhine kimin lehine olacak Halep'in düşmesi. Gerçekten bu rejim gidici mi değil midir? Tabii ki zorlayacaklar. Bu rejimin artık ayakta kalması mümkün değil ama kısa bir süre için demiyoruz bunu tabii. Belki 2 yıl, 3 yıl sonrası için bunlar. Biliyorsunuz Türkiye'nin de görüşmeleri bir sonuca varmadı. Bütün istekler reddedildi bir nevi. Neden? Çünkü herkes yanlış anladı. Türkiye'nin onlarla sanki rejimle işbirliği yapacak, kime karşı? Suriye halkına karşı. Öyle bir şey yok. Veya mültecilere karşı. Ama öyle değil. Türkiye'nin amacı orada çözüm bulmaktır. Çözümü ateşlemektir. Bir şekilde çözüm yollarına girebilmektir. Ama demin de söylediğim gibi diğer dıştaki güçler rejimi asla ve asla Türkiye ile görüşmesini kabul etmiyor ve etmeyecek de. Bu en önemli noktalardan birisi de Halep'in düşmesine veya bu savaşın başlamasına neden olanlar faktörlerden birisi de budur. Evet. Sayın Uzaslan, sizin bir müdahaleniz oldu. Bir şey söyleyecektiniz. Herhalde Fransa kısmı ile ilgili. Siz isterseniz aktarın, ne söylemek isterseniz, sonrasında sahaya gideceğim. Ben sahadaki bu gelişmelerle ilgili Türkiye ve Rusya'nın alacağı tavrın çok etkili olacağını düşünüyorum. Ve yani Fransa'nın bu sahada bir etki oluşturabileceğini düşünmüyorum. Bekir Hocam'la o konuda ayrışıyorum. Sahanın dinamikleri İdlib gerginliği azaltma bölgesiyle ilgili İdlib gerginliği azaltma bölgesiyle ilgili yapılan protokol var. 2020 Şubat ayında yapılan protokol var. Onunla ilgili mutlaka bir adım atılacaktır. Ankara kaynaklarının dünkü açıklamasında o protokole de atıfta bulunuyor. Burada soru şu. Biz asıl Büşra Hanım şu soruyu sormamız lazım. Bana gelen ilk bilgiler Halep'e HTŞ giriyor. Heyetül Tahrir Şam giriyor. Bir sağ gerçeğini söylerim. Halep'te Heyetül Tahrir Şam mı olacak, Suriye Milli Ordusu mu olacak, rejim mi olacak? Rejim olacak. Bu artı Tel Rifat'taki ve Halep'te bulunan PKK varlığı ne olacak? Güvenli Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nın güvenliği açısından bana göre burada Türkiye belirleyici bir unsur olacak. Şu anda Türkiye bu duruma direkt müdahale olmasa bile sahada çok avantajlı duruma geldi. Çünkü Suriye Milli Ordusu az önce Serdar anlattı. Sahada çok etkili ve yığınak yapmaya başlıyor. Ben burada Esad'ın Moskova'da olmasını çok önemsiyorum. Bir diplomasi ortaya konabilir uzlaşma olursa. Uzlaşma olmazsa Halep'te sokak savaşları devam eder. Serdar, tekrar sana dönmek istiyorum. Ali Kahraman'ın görüntüleri eşliğinde sahadan bize Afrin'den bilgileri aktarıyorsun. Oradaki takviyeyi de aktarıyorsun. Şimdi Halep'ten gelen bilgiler üzerinden ilerleyelim dilersen. Bu farklı gruplar sonuçta işbirliği yaptıklarını görüyoruz sahada ve konuklarımız onların amaçlarının, hedeflerinin aslında uzun vadede pek de örtüşmediğine dikkat çekiyor. Dolayısıyla şimdi Halep kent merkezine girmeleri ne anlama geliyor? Bununla dair, ilerisine dair bir somut plan var mıdır? Özellikle işte Esad Moskova'daydı. Oradan beklediği desteği alamadı mı? Rusya ne yapıyor sahada? Nasıl yanıt veriyor da ya da vermiyor, destek vermiyor ki rejim çekiliyor? Ne dersin? Bu konuda elindeki bilgiler neler? Yerel kaynaklardan aktarılan bilgileri ben o zaman toparlayıp söyleyeyim sana Büşra. Şöyle ki tabii Rusya'nın daha önce Esad rejimine özellikle bölgenin kontrolü noktasında hava desteği oldukça fazla olduğu belirtiliyor ama bu Halep saldırısında yani hem HTŞ'nin hem de Suriye Milli Ordusu içerisindeki grupların Halep'e yönelik saldırısında Rusya tam manasıyla önceki destekleri kadar bir destek vermediği yönünde bilgiler söylüyorlar. O anlamda bu önemli. Tabii Halep'in sadece Halep içerisindeki etkisi söz konusu değil. Bulunduğu konum itibarıyla çevreye ulaşım, örnek vermek gerekirse İdlib'tir, Laskiye bölgesidir, M4 karayolunu içeren M4, M5 yukarıda Tel Rifat geçiş güzergahı ki bunların hepsi bir araya getirildiğinde Halep'i kontrol altında tutan bölgenin birçok noktasında etkisini, gücünü arttırır ifadeleri yer alıyor ki HTŞ grubu İdlib'in yanı sıra Halep'te de eğer bir kontrol sağlarsa bölgedeki güç unsurları dengesi daha da artacaktır. Öyle bir beklenti var ki istek de bu yöndeydi. İdlib daha fazla HTŞ gruplarını içinde bulunduruyordu. Fakat Halep'in de düşmesi, rejim tarafından kontrolünün artık kaybedilmesi ve geri çekilmesiyle birlikte oraya HTŞ sahip çıkarsa dengeler iyice değişecektir. Ki
şöyle de bir bilgi paylaşalım sahadan aldığımız bilgiyle. HTŞ güçleri Suriye Milli Ordusu'nun bir grubundan destek alıyor ama onları da önde tutmuyor bu Halep'in kontrol altına alınmasında. Yani kontrol HTŞ üzerinden sağlanıyor ki şöyle düşünebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz bunu da. Bir ganimet paylaşımında da bölgeyi kontrol altına almada da HTŞ söz sahibi olacak önümüzdeki süreçte. Yani istenen, beklenen bu. Onun için HTŞ Suriye Milli Ordusu'ndaki o bazı gruplardan sadece bir nevi destek alıyor. Ama birçok kontrol içeride kendinde olmasını istiyor. Böyle bir beklentisi var ki Halep merkezine kadar ulaşıldı. Artık Halep'i de tam manasıyla kontrol altına aldıktan sonra süreci en yakından takip etmiş olacağız. Yönetim nasıl olacak? Bölgedeki o yeni bir hareket olur mu? Hem çatışma anlamında hem de bölgenin boşaltılması, yani nüfus politikasının değiştirilmesi anlamında nasıl bir yol izlenir? Onu da tabii takipte kalacağız. Şu an Afrin'deyiz biz. Dedik ya, geçiş güzergahı bu nokta ve bu yol üzerinden Halep'e ilerleyiş var. İdlib üzerinden de ilerleyişler devam ediyor. Yine birlikler, takviye ekipler Halep'e doğru yol almayı sürdürüyorlar ki az önce bir canlı yayınımızda denk geldi. Yüzlerle ifade edebileceğimiz o grup, Suriye Milli Ordusu içerisindeki grup Halep'e doğru intikal etti. Peki Serdar, yine vakit el verdikçe sorularım olacak sana. Sayın Yavuz Aslan, size dönmek isterim. Az önce Sayın Atacan'a sorduğum soruyu size yöneltmek isterim. Esad'ın Rusya'daki temasları. Şimdi Rusya neyi bekliyor olabilir? Geçmişte çünkü çok daha erken bu bölgelerde bir hareketlilik olduğuna müdahale ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla şimdi Ukrayna'ya odaklanmış olması mı elini kolunu bağlıyor? Yoksa işte dünkü konuklarımızdan örneğin Sayın Orallı dedi ki özellikle Suriye'ye bak bensiz bir şey olmuyor mesajı vermek istiyor. Bir yandan İran'ın nüfuzunun orada birazcık bir sürede olsa kırılmasını istiyor. Böyle mesajlar da vardır bu süreçte ifadesini kullandı. Bu tespitlerde bulundu. Katılır mısınız? Neyi bekliyor olabilir? Ve tabii ki günlerdir, bu 2 gündür özellikle hep manşetlerde de atılan, herkesin merak ettiği sorulardan biri. Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelir mi? İstenen bu mu? Birincisi, sahada Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelmez. Soçi mutabakatından sonra bir güvenlik mekanizması var. Yani bizim sahadaki subaylarımız ve istihbaratçılarımız bir güvenlik var ve siyasi olarak da Türkiye ve Rusya arasında bir sorun yok. İkincisi, Rusya 3 yıllık Ukrayna Savaşı sırasında sahadaki askeri etkisini azalttı. Wagner'leri ciddi anlamda azalttı ve Hemik'in başta olmak üzere bölgede artık Rus askeri varlığının yarı yarıya düştüğünü söyleyebiliriz. Hatta bazı uçakların da Ukrayna Savaşı'ndan dolayı bölgeden almak zorunda kaldı. Eskisi kadar bir askeri gücü yok Ukrayna Savaşı'nın sonucu. Diğer yandan son dönemlerde şöyle bakabiliriz Büşra Hanım. Moskova ne dedi? Şam'la Ankara arasında arabulucu olacağım. Şam'a masaya otur dedi. Türkiye hazırız dedi. Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söyledi. Ama Esad masaya gelmedi. Masadan sürekli kaçındılar. Bana göre biraz Rusya bu işe yeteri kadar müdahale etmeden, örneğin Batı Halep'te saldırılar başladığında Hemik'inden çok yoğun bir hava saldırısı yapıp en azından karada ilerlemelerini durdurabilirdi. Çok az sayıda bir saldırı gerçekleştiler ve böylelikle sahadaki ilerlemeyi önünü açmış oldular saldırmayarak. Bana göre biraz Esad'ın kulağı çekiliyor. Örneğin şu anda Moskova'da Esad ve Esad'ın ekibiyle Rus yetkililer arasında ne konuşulduğunu gerçekten tahmin edebiliriz. İşte Halep'teki şeyi ortaya koyuyorlar ilk önce. Durum bu diyorlar. Bakın Büşra Hanım, ben defaatle söylüyorum. Şam'ın, Suriye'nin tek çıkış noktası Türkiye. Esad, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile masaya gelmedikten sonra, bir güvenlik mimarisi oluşturmadıktan sonra Halep'i, başka kentleri de daha çok konuşuruz. Çünkü sahanın en etkili gücü, bu Türkiye'de çok az konuşuluyor. Süper güç Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden söz ediyoruz. Türk ordusundan söz ediyoruz. Ve son yıllarda 4 yıldır güçlendirdiği Suriye Milli Ordusu var. Az önce Serdar sahadan anlattı. Tabii HTŞ İdlib'de etkili ama güvenli bölgelerde de Suriye Milli Ordusu rüştünü ispatladı. Şimdi buna karşı Esad'ın koyacağı ne vardı? Hizbullah ve İran destekli milisler vardı. Hizbullah Lübnan İç Savaşı'nda özellikle Halep'in batı kırsalındaki birliklerini Lübnan'a çekmek zorunda kaldı. Kara gücü zayıfladı. Esad'ın hava gücü neydi? Rusya'nın Hemik'inde bulunan hava gücü.
Onlar da yeteri destek vermiyor. Bu da Esad'ın sahada zayıflaması demek. İleriki günlerde ben Suriye'nin daha da hareketleneceğini söyleyeyim. Bakın biz Halep'e odaklandık. Fırat'ın doğusunda Sünni Arap aşiretler şu anda PKK ile çatışıyor. Tekrar o bölgelerdeki hareketlilik başladı. Şunu söyleyebiliriz. Suriye'de çatışmalar dondurulmuştu. Çok az lokal çatışmalar vardı. Suriye Savaşı unutmayalım, bir Halep Savaşı olarak başladı. İdlib bölgesinde, Şul bölgesinde ilk çatışmalar başladı. Eğer Halep bu şekilde devam ederse Suriye İç Savaşı'nın ikinci evresine geçeriz. Burada da Türkiye gibi sahada bulunan aktörler etkili olacaktır. Ben gerçekten analiz etmeye çalışıyorum. Ankara'nın Halep politikasını, Halep konusundaki tavrını, Halep'in nereye evrileceğine bana göre o kararlaştıracaktır. Peki bu arada efendim ekranlarımızı 5'e böldük. Gördüğünüz üzere Suriyeli muhaliflerin Halep kentine giriş alanları da ekranlarınıza şu an geliyor. Yine yansıyan görüntüler, ilk görüntüler olduğunu aktaralım, altını çizelim. Şimdi ekibimizden Serdarar özellikle HTŞ'nin ön planda olduğunu söyledi. Ağustos ayında, 2018 Ağustos'unda Türkiye'de de terör örgütü ilan edildiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Suriye Milli Ordusu'ndan bir grubun da HTŞ'ye bu operasyon sırasında, bu ilerleme sırasında destek verdiği bilgisi var. Yine Serdar'dan da bilgileri alacağız. Bu anlarla ilgili Serdar, ekleyeceğin bilgi var mı? Yeni bilgi? Tabii o Halep bölgesine giden o takviye ekiplerin tamamının yüzü gülüyordu zaten az önce de. Daha önce de birçok zaman görüntüledik. Hep Halep'e giden ekiplerin moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu, şunun için anlatıyorum bunu. Esad rejiminin geri çekilme beklentisi yoktu. Kısa anlamda dar kapsamlı bir operasyon niteliği taşıyordu bu. Devamında Esad rejimi geri çekilince buradaki birliklerin de motivasyonu arttı ve tam manasıyla Halep'e kilitlenmiş durumda ekipler. Tabii görüntüler bizim de elimize ulaşıyor. Bölgeden her noktadan, yani köy köy kontrol altına alıyor oradaki hem Suriye Milli Ordusu hem de HTŞ grupları ve o köylerde hem rejim askerlerinin kullandığı teçhizatlar görüntüleniyor. Onları bir nevi ganimet sayıp kendileri alıyorlar, kullanmaya başlıyorlar. Hem de ele geçirdikleri noktaları teker teker kendi bayrakları, kendi sembolleriyle donatıyorlar. O görüntüleri görüyoruz tabii ki. Bölgeden sıcak anlara tanıklık ediyoruz biz de. Takviye ekipler gidiyor. Anladığımız kadarıyla Esad rejimi geri çekilmeye devam ederse Halep'te kontrol tamamen HTŞ ve Suriye Milli Ordusu'na bağlı bazı gruplara geçecek. Peki Serdar, yine bilgiler alacağız senden. Şimdi efendim özellikle Sayın Atacan, size dönmek isterim. Bu işin zamanlaması ile ilgili pek çok yorum, tespit var. Şimdi Ankara'daki kaynaklar özellikle şuna dikkat çekiyorlardı. Zaten bölgede Suriye ordusu bir süredir bu bölgeye fazlasıyla saldırıyordu. İşte bu gruplar da buna yanıt veriyorlar dedi. Ama bununla birlikte bu işi İsrail'e bağlayanlar da var ki siz de bu arada konuşmanızın başında İsrail'in oradaki etkisine dikkat çekmiştiniz. Çünkü geçtiğimiz hafta Netanyahu Esad'a ateşle oynama, Hizbullah Suriye'den silah gitmesini engelle çağrısı yapmıştı. Bu sözlerle bağlantı kuranlar var sahadaki hareketliliğe dayanarak. Ne dersiniz? Şimdi evet etkisi var ama hepsi bu olması mümkün değil. Yani bu savaşın aslında Esad'ın son zamanlar özellikle içeride kendine destek verenlere doğru dürüst bir şey yapamadı, veremedi. Halk şu anda çok tedirgin. Yani bu savaş başlamadan önce ve bir değişimden yanaydı. Bu değişim çünkü fakirlik, yiyecek, içecek sıkıntısı var, doğal gaz ve petrol sıkıntısı var, ısıtma, yani elektrik, her şey var, su var. Bunlar artık isyan noktasına geldi. Hatta çok ilginç, sahilden askerler, yani takviye yapmak istedi Esad dün. Reddediliyor. Yani gitmek istemiyor, kaçıyorlar. Biz Halep'e savaşmayı, Halep'i kurtarmaya gitmeyeceğiz diye açık konuşuyorlar. Bu bir nevi Esad'a karşı bir direniş başladı. Onun şu anda Esad'ın artık, demin onu söylemeye çalıştım, bitiş noktasına gidecek. Ama tabii ki böyle bir günde, yani bu savaşın böyle 24 saat veya 10 günde bitmesi mümkün değil. Biraz zaman alacak. Esad'ın artık devam etme şansı yok. Yani eski gücünü
neredeyse bitirmiş durumda. Halk arasında yani kendine destek verenler şu anda kendinin onun posterlerini yani Esad'ın posterlerini alıp da Halep'te, Şam'da, Deir ez-Zor'da, Rakka'da her yerde hele sahilde savaşanlar vardı. Yüzlerce, binlerce insan ama onlardan hiç ses yok. Tam tersine isyan ediyorlar. Biz bu savaşta yokuz artık diyorlar. Yani gönderdiğiniz zaman onlar kaçıyor bilene bu savaşta. Onun için milli orduyla HTŞ'nin şu anda çok rahat giriyorlar ama demin de söylediğim gibi o rahatlık böyle uzun sürmez. Çok zor. Çünkü o girdikleri yerlerin çoğu zaten insansız. Mesela Yeni Halep diyoruz biz şu anda girdikleri. Yarım saat önce oraya girdiler tam anlamıyla. Yeni Halep dediğimiz yani Halep'in merkezine uzak. Kırsal bir şey değil. Halep'in en güzel semtlerinden birisi. En pahalı semtlerden birisi. Yani örnek vermem gerekirse bizim mesafe anlamında da aynı. Göktürk'le İstanbul'un arasındaki mesafe gibi düşün. Yani güzel bir semt ama şehrin çok dışında. Şu anda oraya girdiler. Oraya girmeleri çok kolay. Zaten onların çoğu daha önceden zengin olduğu için çoğu bırakmıştır çoğu. O zaman hangi noktada, şehrin hangi kısmında yavaşlama ya da tıkanma sizin ifadenizle bekliyorsunuz? Merkeze doğru yaklaştıkları zaman şu anda merkezden çok uzak. Bir de 2-3 tane Şeyh Masud'la bir de üç semt var. Halep'in içi çok karışık. Kozmopolit bir yapıya sahiptir. Yani evet Esad'a karşı bir tutumları var. İstemiyorlar ama aynı zamanda da HTŞ gelince o zaman tepki gösterecekler. Çünkü daha önce tanıyorlar HTŞ'yi. Bundan dolayı biraz tepkili olacaklar. Kabul etmez Halep'in çoğu. Yani hem Esad'a karşı olanlar hem HTŞ'ye karşı olanlarla mı karşı karşıya gelecek bu gruplar? Tabii onlar da ve diğer gruplarda. Çünkü o grupları bakın ne dedim şu anda yaklaşık olarak 20 tane grup savaşıyor birlikte. 20 tane grubun destekçileri hep ayrı. Aynı değil ki. Hep birbirinden ayrı. Mesela HTŞ'nin adı Şam adında. 5 tane grup var Şam adını taşıyor. Ama birbirinden hiç sadece isim benzerliği var. Başka hiçbir şey yok. O da Şam kelimesi önüne ne koymuş? Feylak-ı Şam, Cebet-ü Şam, Tehrür-ü Şam, Ahrar-ü Şam ama hepsi Şam'la bitiyor. Ama bunlar bakın ortak yönleri Şam ama birbirlerinden çok farklı. Her şeyleriyle farklı. Düşünce, görüş, dünya görüşü her şey. Dolayısıyla bunlar birbirleriyle... Zaten arada bir çatışma içindeler. Arada bir geçen sene önceki yıllarda çok duyduk. Hatta Suriye'nin kuzeyinde yani bizim iddia ettiğimiz kontrolümüzün içinde olan bölgelerde birbirlerine girdiler bunlar. Niye? O zaman biz bu şartlarda sizin söylediğiniz senaryo gerçekleşirse burada belirleyici olan bu 20'den fazla gruptan söz ediyorsunuz. Evet. Dışarıdan kim daha fazla destek alırsa o mu sahada belirleyici olacak yoksa biz bir insani dramla mı karşı karşıya kalacağız? Beklentiniz nedir? Öngörünüz ne bu anlamda? Ben demin söyledim yani HTŞ evet en güçlü grup o çünkü arkasında Amerika var, arkasında İsrail var, arkasında Batı var. Onu söyleyeyim. O yani PYD'nin değişik bir versiyonu. Birisi sağda, birisi solda. Birisi kendini solcu diye tanıtıyor. PYD'yi kastediyorum. Onlar da kendileri dinci diye tanıtıyor. Ama ikisinin de birleşme ihtimalleri de söz konusu eğer Amerika isterse. Çünkü aynı yerden destek geliyor. Aslında bu işi şöyle biraz ileriye götürürsek çok daha iyi bir örnek vermek istiyorum. Yıllar öncesinde Ruslar Afganistan'a girdiklerinde Amerika ne yaptı orada? Kaide'yi gönderdi. Ve Kaide Ruslara karşı bir direniş hareketi başlattı. En sonunda Ruslar çekilmek zorunda kaldı. Bu defa kendileri girdi. Niye? Çünkü zemin hazırlamışlardı. Kim? El-Kaide. Ama Kaide'yi de aynı zamanda onlar örgütü görmüşlerdi. Yani yasaklanmış bir örgüttü. Amerikalılar onu yasakladı yine aynı zamanda. Şimdi HTŞ'yi Amerikalılar kurdu. Yasaklar listesinde de başta onlar koydu. Ondan sonra biz ve diğer ülkeler aldı onu yasaklar O listesinde. zaman sizin ifadenizle Amerika Birleşik Devletleri'nin burada hedefini HTŞ'de Efendim yeni bir dizayn yapılacak. Amerika'nın ve dünyanın yeni bir dizaynı vardı. Bu dizaynı Suriye'de de yapmak isteyecekler. Şunu da unutmayalım. Bu savaş HTŞ'nin Halep'te bitmez. Sahile gitmeleri lazım. Neden sahil? Özellikle Laskiye. Neden? Çünkü orada zengin yatakları vardır. Hem maden olarak hem petrol vesaire denizde. Dolayısıyla amaç yani bütün Suriye'yi kapsayacak şekilde. Onun için demin söyledim Esad'ı şu anda geleceği yok orada. Ama bu iş böyle biraz değil çok zaman alır daha. Yani böyle bir 5-6 ayda veya bir kısa sürede bitmesi mümkün değil. Ama Esad'ın gerçek anlamda zaten ne İran
ne de Rusya, ne de hatta Fransa, demin dedim ben, Fransa zaten artık bitik durumda. Ben onu şu anda bir fonksiyonu olmadığını belirttim. Örnek de vermem gerekirse İsrail Fransa'ya ret çektiğinde, biliyorsunuz Lübnan'da siz o güvenlik şeyinde yer alamazsınız dediler. Yani Birleşmiş Milletler'in güçlerinde gönderemezsiniz dedi İsrail. Fransa ne yaptı? Biz sizi tutuklama kararını geri alıyoruz. Yani tutuklamayı yapmayacağız siz gelirseniz Fransa'ya. Onun için de Fransa onlar da geri adım attı. Yani güvenlik şeylerine Fransa da güç verecek. Lübnan'daki ülkelerle. Yani Fransa'nın artık eskide kaldı, ben onu demek istedim. Fransa'nın şu anda ne Suriye'de, ne Lübnan'da, ne Afrika'da, ne birçok yerde zayıfladı, bitti. Bitmek üzere zaten. Ama çok önemli, bu dış kaynaklı ülkelerin yeni dizaynı kimin elinden geçecek ve ne olacak? Bu sadece İsrail'de, Lübnan'da, Filistin'de, Gazze'de değil, bu Suriye'yi de kapsayacak, yakında Irak'ı da kapsayacak. Çok yakında da duyacaksınız ki İsrail adım adım Suriye'nin Golan tepelerinden Şam'a doğru girdiğini ve bu onu çok rahatlatacak. Niye? Çünkü kuzeyde Halep gibi bir şehirde oyalanırken o tarafta da o çok rahat yer alacak veya belli yerlere direniş olmadan girecek, istediği bölgeleri. Özellikle Süveyde Dera dediğimiz, özellikle onlar da şöyle bir açıklama da yaptılar, onu da belirteyim. Bunlar birbirlerine destek verdiğini söylediler. Bakın, iki tane değişik grup. Süveyde'de Durziler Halep'teki HTŞ'ye destek veriyor. Ne turşu ne lahana, nasıl olur ya, birbirlerinden hiç ilgisi olmayan iki grup, birbirleriyle anlaşmaları imkansız olan şeylere destek veriyoruz diyorlar. Ne için? Rejime karşı oldukları için. Ama bunun arkasında başka planlar var tabii ki. Yani bu plan bölünmeye, yeni ülkelerin ortaya çıkmasına neden olacak maalesef. Sayın Yavuz Aslan, işler epey karmaşık. Biz bizi konuşalım. Türkiye için fırsatlar, riskler neler? Fırsatlardan başlatırsak Tel Rifat bir fırsat. Özellikle Suriye Milli Ordusu'nun dünden itibaren Tel Rifat altına yığınağı. Az önce Afrin'den Serdar aktarırken onu da düşündüm. Bu Halep lokasyonuna, Tel Rifat lokasyonuna Suriye Milli Ordusu'nun harekatı var. Yığınağı var daha doğrusu. Bu da bir olası Tel Rifat'ın içinde ve çevresinde bulunan PKK unsurlarına Suriye Milli Ordusu'nun operasyon alanını açar. İkincisi de rejim biliyorsunuz masadan kaçınıyordu. Halep'i kaybeden, yani Halep Şam'dan sonra Suriye'nin en büyük ikinci şehri, ticaret merkezi ve haritada zaten söylüyor, çok stratejik bir noktada. Esad'ın elini zayıflatacaktır ve Türkiye ve Rusya'nın istediği o masaya oturma önceliklerini tekrar gözden geçirecektir. Tabii Suriye'yi konuşunca İran'ı konuşmadan da edilmemesi gerekir. İran Türkiye'nin alandaki etkisini istemeyen bir ülke. Bir sağ gerçeği ne yazık ki. Astana masada olup diplomasi üreten İran sahada farklı adımlar atıyor. Burada eğer Halep muhaliflerin, yani Esad karşıtı muhaliflerin eline geçerse Türkiye güvenli bölgeler dışında, İdlib dışında yeni bir güvenlik stratejisi uygulamak zorunda. Çünkü haritayı da sen de yakından tanıyorsun. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib'in ötesinde bir Halep'te HTŞ ya da ben sadece Halep'in HTŞ'nin kontrolüne bırakılacağını düşünmüyorum. Eğer rejim Halep'ten çıkarsa Suriye Milli Ordusu unsurları da şehrin içinde olacaktır. Yani Halep'in tamamen HTŞ'nin kontrolüne verilmesi farklı bir durum ortaya çıkar. Bu yerel dinamikler ve Türkiye açısından da pek kabul edilebilir bir durum olmaz, ortaya çıkmaz. Ben onun için Suriye Milli Ordusu'nda bazı unsurlarının Halep'in içinde. Şöyle olabilir, bu ortak operasyon devam ederse, Bekir Bey atadı, büyük eski Suriye ordusu da görev yapmış, Esad karşıtı bir albay yönetiyor şu anda operasyona. Orada sadece HTŞ'nin unsurları değil, Suriye Milli Ordusu'nda unsurları bulunuyor. Farklı bir yönetim, güvenlik mimarisi oluşabilir. Yani bir Halep yönetimi. Bu tabii Halep'ten rejimin çıktığı ve oranın güvenliği sağlandıktan sonra söylüyorum. Bir Halep yönetimi oluşabilir, yerel bir yönetim. Askeri meclis olarak adlandırılıyor. Sahada çok kullanılan bir terimi kullanalım. Askeri mecliste bir ittifak güçlerinden ve unsurlarından oluşur. Çünkü Halepliler de çok önemli. Şu anda şehirden çıkışlar var. İdlib'de Halepliler var. Fırat Kalkanı'nda Halepliler var. Zeytin Dalı bölgesinde Halepliler var. Türkiye'de de Halepliler var. Yani şu anda o görsellerini izlediğimiz şehirdeki insanlar iç savaşlarından dolayı bir kısmı İdlib'de,
Bir kısmı Fırat Kalkanı bölgesinde, bir kısmı Zeytin Dalı bölgesinde, bir kısmı Türkiye'de ya da diğer ülkelerde. Çok uzun vadede, orta vade için söyleyeyim. Bunların geri dönüşü olacak mı? Ben burada Türkiye'nin ana ekseni olduğunu belirtiyorum. Ya Büşra Hanım farklı şeyler anlatıyorlar. Türkiye bu arada ana etkendir. Bunu kimse unutmaması gerekir. Bizim etkili olduğumuz bölge, Esad Türkiye ile işbirliği yapmamanın bedelini ödüyor. Türkiye ile masada olsaydı biz Halep'i başka konuşurduk sizde bugün. Türkiye ile masada olup ilerleme olsaydı bölgeyi farklı konuşurduk. Daha çok erken bakalım Halep'te kent çatışmaları olacak mı? Burada şunu da gördük. İran'ın Halep lokasyonunda etkisinin azaldığını gördük. Hizbullah yok. Diğer o İran'ın gönderdiği milis güçler çatışamadı. Biz bunu ilk günlerde gördük. Halep lokasyonunda Batı Halep özelinde yeni bir güvenlik mimarisi ortaya çıkıyor. Buranın belirleyicisi mutlaka Türkiye olmalı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Başta ekibimize verdikleri bilgiler için ve konuklarımıza da yine yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim kısa bir ara vereceğiz. Bu deyim noktaladık. Saat başında tekrar karşınızdayız.